Selam arkadaşlar. Uzun zamandır perma videosu istiyorsunuz. Bugün sizin için tekrar bir perma videosu hazırlamaya karar verdim. Gökay arkadaşımıza daha önce yine bir perma işlemi yapmıştık. Yaklaşık 6-7 ay, 6 ay. Geçen yaz yapmıştık. Aynen. Doğru. Uzayan yerler gördüğünüz gibi yine düz. Bugün tekrar Gökay'a bir perma ve saç kesimi yapacağım. Bunu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Buradan da diğer meslektaşlarıma kısa bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Yeter artık. Yakıyorsunuz saçları, yakmayın. Bunu da neye bağlıyorum onu da anlatayım kısaca. Genelde permayı sararken ilacı önceden sürüyorsunuz. Eğer çok seriyseniz, yani bir saçı 5 dakikada sarabilecek kabiliyetteyseniz, o sürede, o hıza sahipseniz bunda bir sorun yok. Ama bir saçı sarmak için yarım saat harcıyorsanız ve onu ilaç sürerek yapıyorsanız, bu saçın bir de 30 dakika tekrar bekleme süresi eklerseniz sonuç saçın yanması olacaktır. O yüzden saçı sarmaya başlarken saça ilaç kullanmayın. İlaç kullanırsanız saç yanar. O yüzden önce saçı sarın, sonra ilaçlama işlemine geçin. Bu da küçük bir dipnottu arkadaşlar. Eğer aranızda perma yaptırıp ve saçım yandı diyorsanız bilin ki bunun sebebi budur. Hatalı uygulama yapılmıştır. Bunu da açıklayayım. Tabii bunu açıklarken her şeyi en iyi ben biliyorum demiyorum. Bildiklerimi sizinle paylaşıyorum. Onun için benim de bilmediğim ya da yanlış bildiğim bir şey varsa tabii ki siz de bana yorumlarda bunu belirtin. Eğer bu bilgiye sahipseniz bunu emin olun ki değerlendireceğim. Yaşımın 50 olması hiçbir şey ifade etmiyor benim için. Hala açım, öğrenmeye çalışıyorum. O yüzden eğer gerçekten doğru bilgi üretirseniz bundan faydalanacağım, emin olun. Şimdi öncelikle saçını keseceğim. Saç kesiminden sonra da hızlıca permasını sarıp finalini sizinle paylaşacağım. Şimdi o zaman hemen işimize başlayalım Gökay. Hazır mısın? Hazırım. Nasıl? İlk yaptığımız zaman biraz sorun yaşamıştın şekillendirmede. Aynen abi. Sonra? Sana geldim. Ama hala görüyorum ki uçlar dalgalı yani hala. Demek ki kullanmayı bilmek gerekiyor. Bu arada perma yaptırıp şekillendirmede zorluk yaşıyorsanız altta yok. Altta değil. Altta değil. Daha alışamadım. Alışamadım. Yavaş yavaş alışacağım. Yukarıda sizin için bir kart bırakıyorum. Permalı saçlar evde nasıl şekillendirilir? Bu videoyu izleyerek performansını en iyi şekilde kullanabilirsiniz. Yaptırmış olduğunuz permanın. Tabii ki bunu derken bütün permaları ben yapayım açısından konuşmuyorum. Yani bana yaptırsanız daha güzel tabii ki. Mutlu olurum. Ama eğer perma yaptırdıysanız mutlaka bu videoyu izleyin. Çünkü evde bunu sizin kullanım aşamasında şekillendirmeniz çok önemli. Şekillendirmeyi doğru bildikten sonra yaptırdığınız permayı gerçekten son derece yüksek performansla kullanabilirsiniz. Şimdi lafı daha da fazla uzatmayayım çünkü konuştukça konuşasım geliyor. O yüzden çenem sussun, elim çalışsın. Doğru mu? Doğru. Evet. Önce saçı keselim. Killing me softly, I have to choose. Should I leave or should I stay with you? I am addicted, we are too close. One more day and I'll overdose. Killing me softly, I gotta choose. Keep my life or lose myself in you. I'm so addicted, it has to end. But why do I keep holding your hand? I am stuck and I'm hypnotized. Visions of you come and stay the entire night. My mind is buried, rescue out of sight. Crazy me, what do I not see? That you are living poison in my veins. Put the needle in me so that I feel free. I let loose, give you the key. Pray that you'll be dead to me. Evet, perma sarma işlemimizi bitirdik. Şimdi artık strecimize sarıp 30 dakika bekleme süremizi kullanacağız. Gökaycığım, Efendim abi. keyfin yerinde mi? Aynen. Peki. Şimdi bir sipariş aldım arkadaşlar. Bir Adana, 2 Urfa
Bir de acılı ezme istiyorlar. Ben paketimi hemen hazırlıyorum. Evet. Çek Urfa'yı. Gördüğünüz gibi sanki bir kebapçıda kebap paketliyor gibi paketliyorum Gökay'cığım. Kendini bir kebap gibi hissettin mi şimdi? Aynen. Evet arkadaşlar, perma sarma işlemimizi bitirdik. Her şeyin şakası bir tarafa, kebabı bırakalım. Biz de acıktık, gidelim bir kebap yiyelim. Yiyelim. Perma işlemimizi bitirdik. Şimdi buradan sonrası artık sadece süreyi beklemeye kaldı. Şimdi 30 dakika bekleyeceğiz. Daha sonra saçı tamamen durulayacağım. Fakat burada saçı durularken şampuan uygulaması yapmayacağız. Perma işlemi yapılan saçlarda 24 saat gerçekten çok önemli. Bu süre içerisinde şampuan yapmamak gerekiyor. Çünkü bunun nedeni de saça yapmış olduğumuz şu anki uygulama, ilaç uygulaması saçın korteksinin zincirlerini kırıyor. Yani saçı bir nevi şekil alan bölgesini savunmasız hale getiriyor, şekilsiz hale getiriyor. Yaptığımız Bugidiye sarma işlemi ise bunu o yönde, yani kıvırcık yönde sabitlemesini sağlıyor. Ama şampuan yapıldığı an bu işlemin etkisi çok azalıyor ve yapılan işlemin sonucunu etkiliyor. Bu yüzden biz perma işlemi sonrası şampuan uygulaması yapmıyoruz ve kullanan arkadaşımıza da yaklaşık 24 saat boyunca şampuan yapmasını tavsiye etmiyoruz. Bunun için bu önemli notu da verdikten sonra artık 30 dakikalık süremizi başlatıyorum. 30 dakika sonra saçı tamamen duracağım ve naturalizerini uygulamasını yapacağım. Yani sizin anlayacağınız tabirle ikinci ilacını uygulayacağım. Bu da saçın bir nevi sabitlenmesini ve doğallaşmasını sağlayacak. Ondan sonra ise naturalizer ilacının 15 dakika bekleme süresinden sonra saçı tekrar iyice suyla durulayacağım. Bugidilerimi açacağım ve sonrasında saçı sabitlemek kalacak. Yani bir köpük uygulaması yapacağım ve Vigo ile kurutacağım. Normal perma yaptırdıktan sonra günlük hayatınızda Vigo kullanmanız şart değil tabii ki. Yani sadece Vigo ile bu saçı şekillendiririm diye düşünmeyin. Bahsettiğim gibi videomu izlerseniz evde permalı saç nasıl şekillendirir daha geniş detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz. Evet sevgili dostlar, sonunda işlemi bitirdik. Videonun sonuna geldik. Olayımız bu. Gökay, beğendin mi? Aynen abi. Efsane. Tamam mıdır? Ha, tamam. Bu mudur? Budur. Vallahi sana göre buysa bana göre de budur. Gayet güzel olduğunu düşünüyorum. Tabii ki burada bütün görüş ve düşünce sizin tabii ki. Bize göre güzel gelen size göre iyi olmayabilir. Çünkü yorumlarda da görüyorum. Özellikle kötü yorum atan arkadaşlarım var. Buradan onlara da kocaman öpücük atıyorum. Kötü yorumlarınızı atmaya devam edin. Ama yaptığımız iş ortada. Bütün detayları sizinle paylaştık. Böylelikle videomuzun sonuna geldik. Hala kanalıma abone değilseniz bir zahmet abone olun. Videomu gerçekten yaptığım işi beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Tabii ki o yorumlarınızı da bizden eksik etmeyin. Gökay'cığım güle güle kullan. Eyvallah. 6 ay sonra görüşürüz.